Mercedes'inin geri vitesi yoktur. Kur'an Mercedes'inde geri vitesi Allah sökmüş atmıştır. Geri vitesi olmayan bir taksiye binmiş olanlar, geri vitessiz bir takside, geri vites olmayan bir uçağa binmiş gibidirler. Daima ileri gitmek için yapılan uçaklar için geri vitesin ne gereği var diye demişler. Öyle düşünmüşler ve yapmamışlar. Farzlarda ve haramlarda geri vites yoktur. Geri vitese takılamaz. Kur'an Mercedes'inin geri vitesi yok. Alparslan Kuytul'un kim olduğunu anlamak için onun geçmişine bakmak gerekiyor. Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı'nı kurmadan önce Mısır'ın meşhur üniversitelerinden El Ezher'de okuyor. 1994 yılında daha El Ezher öğrencisiyken kendi vakfını yani cemaatini 29 yaşındayken kuruyor. 1997'de Türkiye'ye döndükten sonra El Ezher'de öğrendiklerini ve aslında kafasındaki cemaat modelini uygulamak için Türkiye'de Adana merkezli faaliyetlere başlıyorlar. El Ezher nasıl bir üniversite? Geçmiş yüzyıla baktığımızda Amerika'nın hem bölgedeki yeşil kuşak ve daha sonra siyasal İslam adı altındaki Amerikan güdümlü milli devletlere hedef alan yapıları yetiştiren merkez El Ezher. Kim var? Birincisi El-Kaide'nin kurucuları, El-Nusra'nın kurucuları, Türkiye'de IŞİD ve El-Kaide yöneticisi olmakla yargılanan, hala da davaları devam eden Ebu Hanzala diye bilinen Halis Bayancuk. Aynı şekilde buradan gördüğümüz gibi Furkan Vakfı'nın kurucuları. Ezher'de okuyan kimselerin gerek Arapça, gerek İslami bilinç, davayı anlamış, kültür seviyesi, ciddi bir altyapısı yoksa Ezher'den istifade edemez. Burada bir şey olmayan orada bir şey olamaz. Alparslan Kuytul cemaatin içerisinde bir hocadan ziyade bir tanrı olarak görülüyor. Kutsal bir varlık, Allah tarafından özel gönderilmiş işte Harun Yahya gibi ve işte Türkiye'de sürekli çıkan Mehdilerimiz yok mu? Ama bugüne kadar ortaya çıkmış olan en ciddi Mehdi bu adam. Ciddi bir kitlesi var ve bunu çok profesyonel bir şekilde yapıyorlar. Mehdi ifadesini kullanmıyor, Mehdi'den çok daha ötesine gidiyor. Mehdi'yi kullandığı zaman tepki geleceğini bildikleri için bunlar alttan alta daha profesyonel bir şekilde karı koca bu işi yürütüyorlar. Bir de hocamızın bir rüyası var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Bu da ümit sebebi olsun. Hocamız rüyasında Hazreti İsa'yı gördü. Hazreti İsa'nın kendisini gördü. Hazreti İsa gelmiş diyorlar. Hocamızı birisi alıyor, oraya götürüyor. Ve böyle halktan, kadınlar, yaşlılar falan böyle bir sürü insanların olduğu bir odaya giriyorlar. Herkes ayağa kalkıyor hocamız gelince. Hocamız diyor bunlar niye ayağa kalkıyorlar yanındaki kişiye? Diyorlar ki senin İsa'nın yanında değerin var ondan. O yüzden bu insanlar ayağa kalkıyorlar. Bir gün Alparslan Kuytul Hoca Efendi yine rüyasında bir Kevser suyunun başına gitmiş, su içmiş, işte ağlamaktan suyu içememiş şeklinde. Devamında diyor ki işte ben Alparslan Kuytul Hocamın Allah tarafından bu dava için özel olarak gönderildiği, özel olarak seçildiğini, bu davanın işte muzafferiyeti için Alparslan Kuytul'un Allah tarafından özel bir şekilde yaratıldığına inanıyorum. Bakın Semra Kuytul'un bizatihi ifadesi. Alparslan Kuytul şu an cemaat tarafından kesinlikle ve kesinlikle bir hoca olarak değil, Allah tarafından seçilmiş bir kişi olarak görülüyor. Alparslan Kuytul da bunu zaman zaman değiniyor. Adam çıktı mitinge, işte şu anda iki tane kız kardeşim görmüş olduğu sadık rüya ile şu anda peygamber aramızda. Aynı FETÖ'nün yapmış olduğu şey. Aynı FETÖ kafası bunlarda da var. Bu yapılanların çok daha beterleri peygamberimize yapıldı. O yüzden de şu anda iki kardeşimizin buradan Ankara'dan iki tane hanım kardeşimizin gördüğü sadıka rüyalarda peygamberimiz de şu anda aranızda. Bu yapılanları elbette bütün planlamaları, bütün tuzakları Allah bilmektedir. Melekleriyle de, peygamberiyle de desteklemektedir bizi. Onlar tuzak yaptıkça Allah'ın yardımı daha da artacak. Toplumu bu şekilde motive etmeye çalışıyor. Toplumu bu şekilde konsolide etmeye çalışıyor. Ne yani peygamber bizim aramızda? Peygamber bizimle beraber. Biz yalnız değiliz. Bizi yürüten de Allah'tır. Allah bizi asla yanlış yola çıkarmaz. O bizi nereye çıkarıyorsa doğru yoldur. Yani bu şekilde kendi kitlesine karşı kendisini bir yere oturtmaya çalışıyor.
konuşmalarıyla kesinlikle istedikleri hedefe ulaşamıyorlardı. Alparslan Kuytu'nun amacını anlatıyorum ben. Bunu ben Ankara'da bizzat kendi kulağımla duydum. Alparslan Kuytu bu olaylardan sonra kendi içerisinde toplantılarda şu söylüyor. İyi ki bize polis müdahale etti. Tamamen bu olayların yaşanmasını istiyorlar ve bu olayları yaşandıktan sonra da mağdur edebiyatını yapmak istiyorlar. Bu iki parti, AK Parti ile MHP, bana rüyada keçi suretinde gösterildi ve seçim günü ve çok kötü bir düşüş başladı. Kuyuya düştüler ve ben rüyayı hatırladığım anda seçimi kaybedeceklerini anladım. Alparslan Kuytul ve Türkiye'de işte başka bazı radikal cemaatler İslami faaliyetlerde bazı açıklar bulmuşlar. Bu açığı yakalamıştır. Bunun üzerinden mesela adam ciddi bir kitle kazanmıştır. Alparslan Kuytul bunu gördü, bunu fark etti. İslami kimliğe sahip bir cemaat bir anda İslami kimliğe sahip AK Parti'ye karşı bayrak kaldırdı. Bu herkesin tuhafına gitti, dikkat çekmeye başladı. Türkiye'de Erdoğan düşmanı ne kadar adam varsa ve İslam'a meyletmek isteyenler varsa tak işte bizim hocamız bu diye Alparslan Kuytul'a destek çıkmaya başladılar. İslami bir partiye karşı İslami muhalefeti çok iyi yakaladı ve çok iyi değerlendirdi. Kaynak Yayınları 2019 yılında Diyanet'in gizli tarikatlar raporunu yayınladı. Devletin resmi tespitlerinin yer aldığı bu raporda Furkancılarla alakalı çok önemli bilgiler yer alıyor. Birkaçını bizzat tırnak içi ifade olarak okuyalım. Kuytul'un demokrasi ve rejim karşıtı söylemleri şu noktada da kendisini göstermektedir. Ona göre laikliğe ve demokrasiye yemin ederek işe başlayan partiler Kur'an'a değil insan mahsulü bir ideolojiye dayanan ve İslam'a göre gayrimeşru olan sistemi meşru hale getirmektedirler. Alparslan Kuytul aslında mevcut rejime yani cumhuriyete, demokrasiye, meclise, milletvekillerine, siyasi partilere karşı, devletin kendisine karşı. Zaten laikliği konuşmaya gerek yok. Onun İslam'a uygun olmadığı zaten meydandadır. Demokrasinin de bir iki meselesi İslam'a uygun olsa bile birçok meselede İslam'a uygun değildir. Demokrasilerde bütün haramlar da serbesttir. Müslüman olarak demokrasiyi ve laikliği savunanlara oy vermenin de elbette bir vebali vardır. Bugün peygamberimiz olsaydı, siz peygamberimizi o parlamentoda o yemini yaparken düşünebiliyor musunuz? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına, laiklikten ayrılmayacağına yemin ederken düşünebiliyor musunuz? Şu anda ülkeyi yöneten bütün sisteme, devletin idari teşkilatına, valilere, kaymakamlara, vergi sistemine, yargı sistemine, eğitim sistemine her şeye karşı. Kendileri zaten medrese eğitimi veriyorlar. Kendi yargılamalarını yapıyorlar. Bakın Türkiye Cumhuriyeti daha 100 yıllık problem bitmiyor. 1923'ten beri problemsiz günümüz yok yani. Bu gidişle 600 sene dayanamaz yani. Devletin resmi raporlarında Furkancılar ve Alparslan Kuytul'un faaliyetleriyle ilgili şu şekilde önemli bir değerlendirme yer alıyor. Kuytul'un devlet karşıtlığı söylemi darbecileri ve FETÖ'yü savunmaya, bunun yanında birçok milli meselede Türkiye düşmanlarını tercih etmeye kadar ulaşmıştır. Öte yandan FETÖ elebaşına benzer şekilde Hz. Peygamberinin adını istismar ederek onun kendi mitinglerine katıldığını iddia etme noktasına gelmiştir. Yani devletin resmi raporlarında deniyor ki Furkancılar, Alparslan Kuytul FETÖ'yü savunuyor. Biz bunu fiiliyatta da görüyoruz. Allah bu darbenin İslami darbe olmamasını, İslami Müslümanların hayrına olmasını Bugün Alparslan Kuytul, Tayyip Erdoğan'la o kadar ciddi anlamda bir çatışmanın içerisine girdi ki yani Amerikalılar gelse neredeyse tamam alkışlayacak bir pozisyonda bir adam. Çünkü bu adamda ölçü diye bir şey yok. Alparslan Kuytul'da ölçü diye bir şey yok. Bunun manası şudur. Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında bir işi bitirilecektir. İşi bitirildiği zaman ona kimsenin acımaması için, sevenlerinin kalmaması için ona verilen bütün bu şerefler ya da onun elde ettiği bu şereflerin geri alınması lazım. Bütün bunların geri alınması bu hükümetin ve bu partinin sonunun geldiğinin habercisidir. Onlara tamamen prestij kaybettiriyorlar. Ondan sonra işlerini bitirecekler ve o zaman kimse onlar acımayacak ve sevenleri kalmayacak. Bu sürece girdik. Ben buradan söylüyorum. Beni dinlerlerse onların hayrınadır. Dinlemezlerse kendileri bilir.
Alparslan Kuytul'un YouTube kanalına girin. Açıkça zaten burada FETÖ'yü savunan, KHK'lara sahip çıkan, darbenin arkasındaki yapıyı yok sayan, 15 Temmuz FETÖ darbesine hiçbir şekilde karşı çıkmayan bir yapı. Şu kadar aptalca bir darbe girişimi plansız, bu kadar aptalca bir plan olamaz, hedefine varamaz. Yani gerçek bir güç ve planlama göremediğimi ifade etmek istedim. Tiyatro dediğim şu yani. Asıl mesele hükümeti devirmek değil. Başka bir şey var arkasında. KHK'lara her zaman destek veriyor. Şimdi bir adam onlara selam vermiş, onların sohbetine gitmiş. Ne bileyim ben, onların okulunda görev yapmış. Yani bu insan ekmeksiz mi kalmalı yani? Yani nasıl bir şey bu? Mali gelirleri çok belirsiz. 2020 yılında, yani Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasından bir yıl önce Adana'da emniyetin bir kaçakçılık operasyonunda 39 ton kaçak et yakalandı. Emniyetin soruşturmasının sonucunda 39 tonluk kaçak etin Furkancılara ait olduğu ortaya çıktı. Melekler bir şekilde cemaatte toplanır, bunlar sucuk yapılır. Sucuk yapıldıktan sonra da cemaat içerisindeki insanlara satılır ve de bu para cemaate genel olarak gelirdi. Ben 40 yıldır bu vatana, bu millete, İslam'a hizmet ediyorum. Hayatımda da bir kuruş para almadım, aldıysam Allah belamı versin. Ekonomik sistem şu şekilde ilerler. Kendi fertlerinden bazıları aylık olarak, bazıları işte yıllık olarak bağış toplarlar. İş adamlarından zekatlarını alırlar. Varsa sadaka falan vermek isteyenler onlardan alırlar. Bu şekilde bir fon oluştururlar. Bazı cemaatler kendi paralarını çalıştırırlar. Bunlar insanlardan toplamış oldukları parayı bir şekilde katlamak adına bazı tanımış oldukları, güvenmiş oldukları iş adamlarına verip çalıştırırlar. Alparslan Kuytul'un cemaatin parasını bir kuyumcuya verdiğine dair. Sadece soruyorum yani, bunun cevabını verebilir. Böyle para bir kuyumcuda var mı yok mu? Kimden izin aldı da verdi bunu? İkincisi, ben şöyle bir iddiada bulunuyorum. Semra Kuytul ve Alparslan Kuytul'un yurt dışında hesapları var mı yok mu? Sadece bunu soruyorum. Eski bir tane Gaziantep sorumluluğumuz vardı. Bu sorumluluğumuz mesela toplanan infak paralarıyla bazı işte fakirlere falan bir şekilde yardım gönderiyor. Alparslan Kuytul'un kulağına gittiği zaman sen böyle şeyler beni izinsiz nasıl yaparsın gibilerinde bu kişi görevden aldı. Vakfın parasını benden habersiz kullanamazsın gibilerinde. Halbuki ben diyor yani zekat için toplanmış, ben vakfın parasını zekat olarak veriyorum diyor yani. Bu hoca da işte yani böyle olunca zekat için dışarıdan vakfın dışındaki insanlara yardım gönderdiği zaman bu yardımları duyan Alparslan Kuytul o kişi görevden alıyor. Özellikle Alparslan Kuytul gibi İslami cemaat olarak kendini ön plana atıp da hiyerarşik bir şekilde suç örgütüne dönüşmüş. İşte en tepesinde bir adam, altında diğer kendi fertleri olan ve bunları istemiş olduğu şekilde organize eden, suça teşvik eden, adam kaçırmaktan tutun işte bugün Koray Sarısaçlı olayını hepimiz biliyoruz. Furkan cemaati üyeleri 8 Eylül 2021 tarihinde Koray Sarısaçlı isimli iş insanını Adana'da kaçırdı. Koray Bey'i gündüz vakti alenen iş yerinden 4 Furkancı bir arabaya koyarak götürdüler. 13 gün rehin tuttular. Bu olayın sonrasında Koray Bey emniyete gidip şikayette bulundu. Kendisinin işkence gördüğünü, serbest bırakılmak karşılığında mülküne el konulduğunu, evine, iş yerlerine, Osmaniye'deki, Gaziantep'teki, Adana'daki iş yerlerine el konulduğunu ve bunun zorla yapıldığını emniyetteki ifadesinde belirtti. Sonra bir dava süreci başladı. Kaçırma olayındaki araba incelendi. Koray Bey bir hastaneye gidip darp raporu çıkarttırdı. Deliller toplandı. Görgü tanıkları dinlendi. Bir iddianame hazırlandı. Bu iddianame sonucunda 13 sanık Furkancı yargılanmaya başladı. Yargılama hala devam ediyor. Koray Sarısaçlı davasının 3. duruşmasını Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde takip ettim. Ben sadece davayı takip etmek ve o davadan bir haber yapmak için oraya gitmiştim. Ancak beni fark ettiler, tanıdılar ve kendi gruplarında yaydılar. Kendi içlerinde Kaan Arslan buraya malzeme toplamaya gelmiş, ajanlık faaliyeti yapacak, derin devlete çalışıyor, bize operasyon yapacak, kumpas yapacak gibi sosyal medyadan da bu şekilde paylaşım yaptılar ve hedef gösterdiler. Koray Sarısaçlı'nın mesela kimin kaçırdığı konusunda yorum yapmayacağım ama beni şüphelendiren bir olay var. Koray Sarısaçlı'nın sahte rapor olayı. Alparslan Kuytul Hoca bu sahte rapor olayına niye böyle özellikle girdi? Ya eğer bu kişiyi sen kaçırmadıysan neden bu kadar sahte rapor üzerine düştün? Demek ki senin bildiğin bir şeyler var bu konuyla ilgili. Başta Alparslan Kuytul olmak üzere bütün Furkancılar bu olayı reddediyorlar. Olmadığını söylüyorlar. Birincisi, kaçırma olayına karışan 4 kişinin olay sırasında, yani olay tarihi ve saatlerinde olay yerinde olmadıklarını söylüyorlar. İkincisi, olay sırasında
Furkancıların çıkardığı dergi, Furkan Nesli dergisinin ofisinde olduklarını söylüyorlar. Üçüncüsü, delillerin yalan olduğunu iddia ediyorlar. Örneğin arabada kan izleri var. Bilirkişi raporu hazırlanıyor. Olay yeri inceleme rapor hazırlıyor. Arabadaki kan örneğiyle Koray Bey'in DNA örneğinin uyuştuğu resmen belgeleniyor. Adli tıp raporuyla da bu belgelendi. Bilirkişi raporuyla da belgelendi. Daha sonra arabada parmak izi ortaya çıktı. Kaçırma olayına karışan Furkancıların parmak izi çıktı. Çünkü arabada kaçırma sırasında plaka yok. Plakayı sökerken parmak izlerini bırakmışlar arabaya ve bu parmak izlerinin de yine olay yeri inceleme sonucunda olaya karışan 4 kişinin parmak izi olduğu ortaya çıktı. Alparslan Kuytul, Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili savcılığa verdiği ilk ifadede Furkancıların bu olayla ilgisinin olmadığını, hatta olay anında olay yerinde olmadıklarını, Furkan Nesli dergisi ofisinde olduklarını belirtti. Fakat cami görüntüleri ortaya çıktıktan sonra Alparslan Kuytul ifadesini değiştirdi. Kamuoyunda iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili Eylül 2021'deki olay biliniyor. Ancak bilinmeyen diğer olay da Nisan 2021'deki kaçırılma olayı. Koray Sarısaçlı bu olayın Alparslan Kuytul'la bağlantılı olduğunu iddia ediyor. Diyor ki, beni kaçıranlar Alparslan Kuytul'un geleceğini, şeriat mahkemesi kuracağını, yargılama yapacağını ve buradan çıkacak karara göre bana nasıl davranacaklarını, karar vereceklerini söylediklerini aktarıyor. Kamuoyunda Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasıyla ilgili Eylül 2021'deki olay biliniyor. Ancak diğer olay da Nisan 2021'deki kaçırılma olayı. Koray Sarısaçlı bu olayın da Alparslan Kuytul'la bağlantılı olduğunu belirtiyor. Dava dosyasından edindiğimiz bilgiye göre Koray Sarısaçlı'yı Nisan 2021'de kaçıran kişiler Adana'da Çamlılar olarak bilinen aile. Kim Çamlılar? Çamlıoğlu İnşaat adı altında inşaat faaliyeti yürüten Çamlı ailesi. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Furkan cemaatine üye bazı aile üyeleri var. Bunlar arasında Alparslan Kuytul'un koruma ekibinde olan, Grup Furkan'da ilahiler söyleyen, cemaatin diğer işlerini yürüten aile üyeleri var. Ancak en önemli delil Furkan cemaatinin resmi işlerini yürüten, dergicilik, vakıf, dernek faaliyetini yürüten üst kuruluş, öncüler ajans Çamlılar tarafından yönetiliyor. Bunun da delili yine dava dosyasında yer alan belgeye göre 2017 yılında Çamlılar Öncüler Ajansı devralıyor ve cemaatin resmi işlerini artık bu aile yürütüyor. Diğer olay ise Eylül 2021'deki kaçırılma olayı. Bu olaydan bir yıl önce Emniyet Adana'da Furkancılara düzenlediği operasyonda 39 ton kaçak et ele geçirdi ve Furkancılar bu olayla ilgili aralarında husumet olan Koray Sarısaçlı'ya iftira attı. Bu etleri Koray Sarısaçlı ihbar etti dedi. Bunun üzerine bunu telafi etmek amacıyla Koray Sarısaçlı'dan para istediler. Koray Sarısaçlı bu parayı vermedi. Vermeyince intikam olarak Koray Sarısaçlı'yı 8 Eylül 2021'de kaçırdılar. Koray Sarısaçlı kaçırıldıktan sonra telefonundan kardeşine
kaçırıldığına dair bir mesaj atılıyor. Fakat bu sürede telefon Koray Sarısaçlı'nın elinde değil, Furkancılardaydı. Dolayısıyla mesajı da Furkancılar Feray Sarısaçlı'ya iletiyor. Feray Hanım kaçıranların Çamlıoğulları mı olduğunu soruyor. Koray Sarısaçlı'nın telefonundan gönderilen mesajda da bu onaylanıyor. Furkancılar zaman kazanmış, konuyu saptırmış ve kaçıranların kendileri olmadığı algısını yaratmış oluyorlardı. Bu bahsettiğimiz Koray Sarısaçlı olayındaki 13 Furkancı'nın avukatından birisiydi Yusuf Işık. Bu gelişen tüm olaylardan sonra rahatsız olduğunu belirterek önce davayı bıraktı, sonra cemaatten uzaklaştı. Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayı cemaat içindeki tartışmaları alevlendirdi. Koray Sarısaçlı davasında Alparslan Kuytul bir süre tutuklu kaldı. Haziran 2023'te tahliye oldu. Bu sürede cemaati dışarıda Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul yönetti. Alparslan Kuytul cezaevindeyken Semra Kuytul bir şekilde tabiri caizse cemaati kendi kontrolü altına almaya çalışıyordu. Cemaatin içerisinde farklı herhangi bir sese çok sert bir şekilde müdahale ediyordu. Cemaat üyesi isimlerin söylediğine göre Semra Kuytul muhalif sesleri susturmaya, bastırmaya çalıştı, hedef gösterdi ve tehdit etti. Alparslan Kuytul Hoca içeriye girdikten sonra her şeyi eşi yapıyordu. Bütün şubelere emirler veriyor, talimatlar veriyor. Bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle yapacaksın. Bu görevleri verirken işte şehirlerdeki Gaziantep'te, Adana'da, işte Ankara'da resmi sorunlar bundan tamamen şikayetçi. Kimse Semra Kuytul'u bu şekilde yani insanlara emir vermesini kabul edemiyor. Mürsel Güler 25 yıllık Furkan cemaati üyesi. Ailesiyle birlikte üye. Fakat bu Koray Sarısaçlı olayından sonra cemaatteki suç teşkil eden olaylardan rahatsızlığını açıkça dile getirmeye başladı ve bu da cemaat içerisinde rahatsızlığa neden oldu. Başta Semra Kuytul kendisini hedef göstererek Mürsel Güler'i tehdit etti. Mürsel Güler cemaatin içerisinde biraz farklı sesler çıkarmaya başladı. Bu işte biz polisle niye sürekli çatışıyoruz? Bizim sık sık polisle karşı karşıya gelmemiz doğru değil. Polis bizim polisimiz. İnsanları insanlara kırdırıyoruz. Gerek yok buna şeklinde bir itirazlarda bulunuyor cemaatin içerisinde. Tabii Semra Kuytul bu durumdan rahatsız oluyor. Eşeğin büyüğü Adana'da diye bir açıklaması var. İşte Mürsel Güler dedi. Mürsel Güler'i bir kurban olarak seçti ve vakıftaki diğer yöneticiler kendisinin lider olarak kabullenmeyen diğer yöneticiler de aslında bir gözdağıydı. Semra Kuytul benim hakkımda bazı isnatlarda bulundu, iftiralarda bulundu, hakaretvari sözler sarf etti. Mürsel Güler. Ya niye güveneyim ya sana? Babamın oğlu musun sen benim? Neden güveneyim ben sana? Nereden bileyim yıllar önce cemaate girdirilmiş bir ajan değilsin? Öyledir demiyorum ama niye güveneyim ki? Benim karakterim zayıftan yana olmak diyor. Karakterin bozuk o zaman senin. Zayıftan yana olmak diye bir kriter yok ki. Cemaatimiz yeni nesil bir operasyonla karşı karşıyadır. İçeriden kaynatmaya çalışıyorlar. Bu operasyonu bazı marazlı tipleri kullanarak gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Herhalde derin devletin şimdiki yeni projesi faili meçhuller değil, faili mecnunlar. Furkan hareketi bana ve aileme hakaret içeren tweetler atmaya başladılar. 40 gün devam etti bu. Kardeşim ben izzetsiz, şerefsiz değilim. Ben böyle laflar bana hakaretlerin edildiği yerde artık durmam. Aslında herkes Mürsel Güler abinin yanındaydı. İşte bu da Semra Kuytul yanlış yaptı. Bunu hatta diyenlerden bir tane işte Gaziantep sorumlusu var. İşte Adana'daki bir sorumlu var. Ankara'daki bir sorumlu var. Biz senin yanındayız. Hata yaptı. Böyle konuşmamalıydı gibi Mürsel abi şey yapıyorlardı. Hoca hapisten çıktıktan sonra eşinin yanında durunca bu kez vakıftaki herkes Alparslan Kuytul'un eşine mecburen itaat etmek zorunda kaldı. Çünkü kendisine bir şekilde aynı şeyler söylendiği zaman biliyor başlarına geleceklerini. Ve şu anda Alparslan Kuytul'dan sonra vakfın ikinci yöneticisi durumuna geldi. Semra Kuytul. Alparslan Kuytul da kalkıp bunu üstünü kapatmak yerine, bundan dolayı özür dilemek yerine neymiş? O zaman ben de senin 25 yıllık dosyanı açacağım. Hatta senin namusunla ilgili bildiklerim var. Bak ben konuşmuyorum. Alparslan Kuytul bizatihi kendisi. O zaman senin de 25 yıldan beri yaptıklarını söylerim. İkinizi de söylemem lazım. Çünkü eşimin o konuşmaları senin 25 yıldır yaptıklarının patlaması. Onu da söylemek lazım o zaman. Adalet budur. Bu tehdit ve hedef göstermeler bitmedi. Aksine daha da arttı. Kızı Ebru Güler'i işinden attırmakla tehdit ettiler. Oğlu Ömer Güler, Furkan cemaatinin Ankara temsilcisi ayağına çağırdı Ömer Güler'e. Eğer gelmezsen senin adın bundan sonra Etekli Ömer'dir diye tehdit ettiler. Eğer gitseydi o da belki Koray Sarısaçlı ile benzer bir durumla karşı karşıya kalacaktı. Belki kaçırılacaktı, belki işkenceye maruz kalacaktı. Ömer Güler'in mesela işte o meydan okuması bunların ağırlığı
fuarına gitmiş. Ankara'da, Antep'te, Adana'da yüzlerce adam bir anda çıkıyorlar ortaya, resim paylaşıyorlar sosyal medyada. Biz buradayız. İşte gel sana etek giydireceğiz. Ömer Güler'e ithafen. Ben şahsen hani nazım geçtiği için tabiri caizse ben başımı ayağın altına serdim. Yani gidersen sana asla ve asla hakkımı helal etmem. Çünkü bu adamlar İslami bir hareket değil. Bu adamlar bildiğin bir örgüt, bildiğin bir çete, mafya gibi hareket ederler. Sana orada zarar verebilirler. Adana'da Alparslan Kuytul denen şahsiyet kendi dernek binasına 3. 4. katına çıkmış. Çayı kahvesi önünde. Kapının önüne gene onlarca adam dizmiş. Ömer Güler'i bekliyorlar. Ve çıkmışsın camdan bağırıyor. Etekli Ömer. Bundan sonra onun ismi Etekli Ömer. Bugünden itibaren Ömer'in adı Etekli Ömer. Bugünden itibaren Ömer'in adı Etekli Ömer. Niye kalkıp da sadece algı yaratmak için, kendinizi haklı çıkarmak için, Semra Kuytu'nun yapmış olduğu hakaretleri, zulmü, haksızlıkları sırf temize çıkarmak için insanların aile namusuna laf atıyorsunuz? Bunu söyledim. Bunlar benim ses kaydımı almışlar. Öncesini, sonrasını, ortasını da kırpmışlar. Güya ben Güler ailesinin affedersiniz şerefiyle, namusuyla ilgili herhangi bir şeyler konuşmuşum. En son ben de Mürsel Güler'de ikimiz de patladık. Eğer bu kayıtları yayınlamazsanız, çünkü kayıt almış. Avukat ya avukat. Konuşmalarımızı kaydetmiş. Paylaşın bunları, herkes görsün. Kaydı paylaştılar. Kaydın içerisinde tamamen böyle montajlamış oldukları bir ses kaydı var. İşte güya ben onların şerefiyle, namusuyla ilgili konuşmuşum. Alparslan Kuytul'un kendisini eleştiren, onu uyaran ya da ona nasihat eden kimseler hakkında nasıl bir yöntem izlediğine dair kendi şahitliğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 8 yıl önce Alparslan Kuytul'a ilk mektubumu göndermiştim. Bu mektupta onu yapmak istediği bir yanlıştan alıkoymak için bazı uyarılarda bulundum. Ve bu gönderdiğim ilk mektupla birlikte Alparslan Kuytul benim hem medresede hem de temel eğitimdeki bütün görevlerimi aynı gün sonlandırdı. Görevlerim alındığı zaman benim hakkımda ne dolandırıcı iftirası vardı, ne ajan, ne işbirlikçi gibi bir iftira söz konusu değildi. Sonra Alparslan Kuytul'un benden intikam almak, beni itibarsızlaştırmak için cemaat içerisindeki WhatsApp grupları aracılığıyla hakkında araştırmalar yaptığını, tecessüste bulunduğunu öğrendim. Şunu ifade edeyim, Alparslan Kuytul özellikle kafasının bozulduğu kişilere karşı itibarsızlaştırma anlamında gerçekten bir algı ustasıdır. Şimdi Alparslan Kuytu'nun de şöyle bir huyu var. Kendisine asla rakip tanımaz. Galip Kıran Hoca. Cemaat içerisinde çok sevilen, rağbet gören bir adam. Alparslan Kuytu bunu kıskandığı için, ileriki zamanlarda baş edemeyeceğini bildiği için bir şekilde bu adamın ayağını kaydırıyor. Güler ailesine atmış olduğu namus iftirasını aynı şekilde Galip Kıran'a atıyor. Hatta gizli bir ortamda çekilmiş olan bir ses kaydında adam direkt şunu söylüyor Alparslan Kuytul. Burada bir tuhaflık var diyor. Galip Kıran'ın benden daha fazla sevilmesi mantıklı mı geliyor size diyor. Yani imanın 6 şartından birisi değilsin Alparslan Kuytul, senin sevgin. Galip Hoca'nın orada çok fazla sevilmesi, Alparslan Kuytul Hoca'daki artık bir kibirli, bir kıskançlıktan dolayı bir şekilde bu hoşlanmıyordu ve oradaki görevlerin esas alınma görevinin bu olduğu diye tahmin ediliyor. Herkesin şahit. Dernek binası ile ilgili aralarında bir tartışma vardı. Alparslan Kuytul'un da onayıyla 3 tane hakem tayin ediliyor. Bu mesele şeriat mahkemesine gidiyor. Tabii onlar mahkeme değil de bazen şey diyorlar. Mahkemeden ziyade sadece şahitlik etsinler veya sadece işte olayı değerlendirmek için yapılmış bir oturum falan diye bu sefer şey yapmaya başlıyorlar. Bir karar veriyor heyet. Zannedersem binayı Galip Kıran'a veriyorlar. Çünkü onlar Danimarka'da olduğu için onlar parayı topluyorlar. Onlar bu işi sürdürüyorlar. Alparslan Kuytul kendisinin onaylamış olduğu heyetin kararını kabul etmiyorum diyor. Onlar ilimden anlamaz, onlar cahil insanlar. Gelsinler onlara ders vereyim. Bu kadar kibirli bir adam. Alparslan Kuytul Hoca, eğer dedi sen o derneği vermezsen ben senin hakkında bazı açıklamalar yapacağım. Tabii bu şerefinle alakalı bazı açıklamalar, bazı söylentiler falan yaydı. Tabii ben işin aslında Galip Hoca'dan dinledikten sonra o olayın tamamen uydurma olduğunu kendisinden öğrendim. Ve Alparslan Kuytul Hoca ve Alparslan Kuytul Hoca'nın yanındaki o şahitlerin olaylarla ilgili yalan söylediğini inandık biz. Galip Hoca'yı da dinledikten sonra böyle durumlarda iki kişi dinlemek lazım tabii ki. Hakemlerin verdiği karar tamamen yanlış. Yazdıkları yazıdan, verdikleri karardan fıkıhçı olmadıkları açıkça meydandadır. Oradan 3 tane hoca buldular. Tanımayız, etmeyiz. Bunlar ehil midir, değil midir bilmiyoruz. Zaten gel ben sana bunun dersini vereyim istiyorsan. Allah yolunda cemaatine güveniyor, hocasına güveniyor. Gidiyor, kendini vakfediyor. Diyor ki ben bir karın tokluğuna diyor yaşarım evli olduğu halde. Sonra hocaya bir eleştiri getirince hoca adamı cemaatten atıyor, yasak koyuyor. Bir daha konuşmayın bu adamla diyor. Adam birden perişan kalıyor. Ne iş var, ne eğitim var, ne aile.
Aynı şekilde Hasan Koyuncu isminde yine cemaatin içerisinde 2 numarası olarak adlandırılıyordu. Dolandırıcı olmakla suçladılar. Hasan Koyuncu'nun ilmi olarak Alparslan Kuytul'u bizim işte gene mahalli tabirle cebinden çıkarabilecek bir adam olduğu için Alparslan Kuytul onun da ayağını kaydırdı. Hasan Koyuncu hocam zaten ben kimseyi dolandırmadım. Ben sadece bazı ticari işler yaptım. Bu ticari işler sonunda da iflas ettim diyor. Ve borç aldığım kişilerin hepsine borcunu ödedim diyor. Alparslan Kuytul hocaya nasıl aksettirdi bilmiyorum. Bu kişiyle kim ticaret yaptıysa işte onları bulun. Bu borç aldığı kişileri bularak senden borç aldı. Bu borcu karşısında senin mağdur olduğunu git televizyonlarda işte yayınlara falan anlat. Twitter'larda anlat. Bu şekilde anlatması istedi hoca kendilerinden. Bugüne kadar hakkımda mesnetsiz, keyfi yorumlarla dolandırıcı, ajan, işbirlikçi ve benzeri iftiralarda bulundular. Öyle bir kitle var ki karşımızda. İnansalar da inanmasalar da. Bahsetmiş olduğumuz avam kesim hiçbir şekilde meselenin ne olduğunu bilmese dahi kendilerinden talimatlar var. WhatsApp gruplarında bunlara talimat gider. Hepsinin 5 tane sahte hesabı vardır. Twitter'da linç ettiklerinde 1000 tane tweet atmışlarsa aslında o 1000 değildir, 200'dür. Herkesi bir şekilde ajanlıkla suçlayıp kendi kitlesini onlara karşı düşmanlaştırmaya çalıştırıyorlar. Bu noktada çok başarılı oluyorlar. Bildiğin FETÖ taktiğiyle sahte hesaplar açtırıp çok farklı yerlere götürebiliyorlar. Bu Space odamıza gelen bir cemaat üyesi vardı. Benim ajan olduğumu iddia ediyor. Diyorum ki bak kardeşim ben ajan değilim. Ispatlamazsan şerefsizsin diyor. Arkadaş sen benim ajan olduğumu iddia ediyorsun. Ben şimdi sana ajan olmadım nasıl ispat edeyim? Bana bunu söyler misin? Lafı kıvırdı, evirdi, çevirdi. Olmayınca tamam dedi. Ben senin ajan olmadığına kanaat getirdim. Ben bu paylaşımı sileceğim. Peki dedim sen bu paylaşımı sildikten sonra Alparslan Kuytul'un benim hakkımda iddia etmiş olduğu ajanlık meselesi iftira mıdır değil midir? Adam diyor ki hayır iftira değildir diyor. Ben diyor şahsen senin ajan olmadığına inanıyorum ama Alparslan Kuytul hocamız eğer senin ajan olduğunu söylüyorsa onun bir bildiği vardır. Ben yine senin ajan olduğunu kabul ederim. Şimdi burada adam resmen Alparslan Kuytul'u bir tanrı gibi görüyor. Yani bunlar öyle bir kitle, öyle bir hareket gibi Kuytul çetesi. Ben çete olarak görüyorum. Bir kişiyi gözlerini kestirdikleri zaman onu adeta ormandaki bir yırtıcı hayvanların mantığıyla paramparça etlerini bırakmıyorlar. Furkan cemaatindeki kaynaklarımız bize aktardıkları bilgilerle bu ailelerin sayısının çok olduğunu söylüyorlar. Sadece aile değil yani tekil olarak isimlerin de sayısının çok olduğunu söylüyorlar. Özel eşyalarımızın tamamı içeride olmasına rağmen ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Siz burada ne iş? Burası sizin değil ki. Kimin? Kimin? Beni tuttu. Kim Çetin tuttu? abi tuttu. Tamam da bizim burada özel Bizim sözleşmemiz devam ettiği halde sizi kimse tutamaz. Tamam mı? Buraya giremezsiniz. Burası sizin değil ya. Elinizde belgeniz var mı? Ben bekçiyim burada. Var mı belgeniz? olabilirsin. Bekçi Bir olabilirsin. belge getirin Burası- siz bize. Siz tebrik çekmediniz. Getirin belge. Bakın bütün eşyalarımız burada duruyor. Burada bütün eşyalarımız duruyor. Burası sizin değil. Ben Bakın Çetin- dağıtmışsınız da. Türkiye'deki tarikatlar mesela Menzil tarikatı, işte Mahmud Usta Osmanoğlu'nun tarikatı. Onlarda da mesela babadan oğula geçen bir gavslık, bir kutupluk veya bir kutsiyet atfedilecek olan şeyler babadan oğula geçer. Adam o kadar paranoyak ki cemaati kendi karısına bırakmış. Yani normal şartlarda İslami bir cemaatte, İslami bir camiada böyle bir şey infial yaratır. Alparslan Kuytul'un akış olduğu zamanlarda bazı cuma tefsir derslerini Semra Kuytul yapıyordu. Bu tamamen tepkilere yol açmıştı. Bu saygılar demiş ki, ya hocam demiş yani neden işiniz böyle ön plana çıkıyor? Cemaatte yani hiç hoca yok mu diye bir şey söylemiş. Alparslan Kuytul'un da cemaatin içerisinde adam mı var ki? Çıkarayım diye ve yine orada da işini ön plana çıkarmıştı. Şimdi hocamın tırnaklarıyla sürdüğü, gözyaşları ve alın teriyle suladım dediği, sevgimle büyüttüm dediği çiçeklerini sen gel ezmeye çalış. Ya buna tahammül edilemez. Bir tanesi şöyle bir ifade kullandı. Biz kesinlikle hocamızı işte peygamber olarak, tanrı olarak görmüyoruz. O da hata işleyebilir. En nihayetinde bir beşerdir. Kendisine aynı şu soruyu sorduk. Peki Alparslan Kuytul'un bir tane hatasından bahsedebilir misiniz? Bize vermiş olduğu cevap neydi biliyor musunuz? Sen Allah'ın bir kusurundan bahsedebilir misin? Sen Allah'ın bir hatasından bahsedebilir misin? Şirk bu. Sizin cemaatinizin içerisindeki adamların bilinçaltında bu var. Alparslan Kuytul hata etmez. Cemaatin büyük hocalarından bir tanesi. Alparslan Kuytul zamanında bunu falakaya yatırmış mesela. Sırtında sopa kırmış ve bu adam halen canhıraş bir şekilde hocasını savunuyor. Ve bu adam Mürsel Güler'in en yakın arkadaşlarından birisiydi. Mürsel Güler bu süreçteyken ona destek veren bir adamdı. Ne zaman ki Alparslan Kuytul cezaevinden çıktı, bir anda adamlar 180 derece dönmeye başladılar. Rahatsızlık çok büyük çünkü Furkancılar iddianamede yazdığı gibi gerçekten suç faaliyeti yürütüyorlar. Furkancıların bu suç faaliyetlerinin yanında devleti ve milleti kışkırtan bir takım faaliyetleri de var. Örneğin bütün dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken devlet vatandaşlara evlere kapanma çağrısı yapmıştı. Fakat Furkancılar bizim ibadet hakkımız engellenemez. Camilere gideceğiz ve ibadet yapacağız
yapacağız diyerek devletin evlere kapanma çağrısını reddetti. Vallahi ben koronavirüs falan filan dinlemem. Sizin de dinlemenizi tavsiye etmem. Boş verin bu tiyatroyu. Bu bir tiyatro. Bundan dolayı ne akraba ziyaretini ihmal edin, ne de işinizi gücünüzü ihmal edin, ne de İslami faaliyetlerinizi ihmal edin. Arkadaşlar her zaman derim ben, Cuma'ya giderken kostüm malzemenizi aldınız mı yanınıza diyorum. Tiyatro kostümü. Yani onlar anlıyor benim neyi kastettiğim. Yani maske. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilan etmek İslam'a ihanettir. Müslümanlara ihanettir. Bizimle alay etmektir. Din düşmanı komitenin dediğinin yapıldığını gösterir. Hükümetin onlara teslim olduğunu gösterir. Hiçbir vakfın, derneğin kurban toplamasını istemiyorlar. Hepsinin kendilerine gitmesin, Mehmetçik Vakfı'na. Oradan da nereye gidiyorsa artık. Ben o ölümlere de asla inanmıyorum. Koronadan olduğuna da inanmıyorum. O dönemde Ramazan ayıydı ve kendileri sokağa çıktılar, meydanlara çıktılar, camilerin önlerinde toplandılar. Polis önlem aldı. Eğer ki zorluk çıkarırsanız biz size engel olacağız şeklinde. Polisi de dinlemediler ve polisle çatıştılar. Dinimizi, ibadetimizi yapmamıza engel oluyorlar. Bu devlet kötüdür ve getirdiler. Çevreyi rahatsız ediyorsunuz ve başkalarının hakkını gasp ediyorsunuz bu şekilde. Lütfen. Sloganlarınız ve gürültünüz var. Emniyeti Mao'cu komünistler ele geçirmiş gibi bir durum ben görüyorum. Ergenekoncular emniyeti ele geçirmiş gibi bir durum var. Bağcılar Konferansı. Alparslan Kuytu'nun sürekli iptal edildi dedi. 2014-13 yılında olması lazım. O zamanlar cemaati içerisindeydim. Devlet ile ayrışmanın başladığı milat bu. Bu konferansın AK Parti belediye tarafından iptal edildiğini sürekli öne sürdü. Ve hatta orada şu sözü söylemişti. Eğer AKP bize savaş açtıysa savaştan kaçan şerefsizdir sözünü bu konferansı yapılmadıktan sonra söyledi. İstanbul'un her yerinde posterler, dikkat edin, belediyenin desteğiyle asılmıştı. İstanbul'da bütün otobüsler, belediye otobüsleri, minibüsler, işte taksiler, bir baktım bir anda Alparslan Kuytu'nun her tarafta posterleri, her tarafta pankartları, işte Furkan Vakfı geliyor, Öncü Nesil geliyor şeklinde. Müdür Bey aynen şu sözleri söylemiş. Konferans olduğuna dair salonun bulunduğu caddede bile posterler ile donatıldı. Lakin diyor, bana gelen bir resmi yazı yok. Oysa ben o gece için eleman bırakacağım ve onlara cüzi de olsa mesai ücreti vereceğini söylemiş. Canlı yayın da yapılacakmış o gün. Bununla ilgili de ödeme dekontları da bana gelmedi. Ve konferansa sadece 2 gün kalmıştı. Olayı araştıran kişi vakıftan ve resmi dairelerden konferansla ilgili kimsenin haberi olmadığını öğrenmiş. Yani 2 gün sonra konferans yapılacak. Konferansın yapılacağı ilgili ne vakıftan bir şekilde resmi bir başvuru yapılmış. Resmi dairelerin de böyle bir başvuru olmadığı için bu konferanstan haberi yok. Bir de şöyle bir şey var. AK Parti aslında salonu vakfa ücretsiz verecekmiş. Bununla ilgili bazı işlemler yapılması gerekiyormuş. Salon günler önceden AK Parti belediyesine talep edildiğinde görüşmeyi yapan kişiye salonu belediye ücretsiz vereceğini, lakin salonun belediyeye ait olmadığını, bununla ilgili resmi bir talepte bulunulması gerektiğini, öncümenden geçirilecek salon Spor Bakanlığı kiralarına ücretsiz bir şekilde vakfa tahsil edilecek. Gel zaman git zaman ne yazı var ne de bir şey. Son gün Cuma günü işi çözmeye çalıştılar ama olmadı. Yani burada şu, kesinlikle İstanbul Bağcılar'da konferans için belediyenin bir şekilde yani iptal kararı yok. Vakfın İstanbul yöneticileri tamamen üçgüzarlığıyla oluşturmuyorlar. Orada bana gelen mesajlar halen duruyor. Alparslan Kuytu'nun onu bilinçli yaptı. Hatta süreci yöneten arkadaşın özellikle Bağcılar Belediyesi'ne gerekli evrakları sunmadıklarını, bilinçli olarak bu kadar büyük bir propaganda yapıp programın olmaması için ellerinden geleni yaptılar. Cuma gününden sonra Alparslan Kuytu Hoca çıktı bir açıklama yaptı. Biz buraya gideceğiz, siz vermeseniz bile gibilerden konuşmalar falan yaptı. Ve olaylar fikirler aslında ateşleyen buydu. Sen çıkar bir konuşmada dersen ki işte AK Parti bize savaş açtıysa savaştan kaçan şerefsizdir gibi söz söylediğin zaman zaten savaşı sen kendi başlatmış oldun.
Alparslan Kuytul'un dikkat çekici faaliyetlerinden birisi de HEDEP'li isimlere destek vermesi. Bunlardan bir tanesi de Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ömer Faruk Gergerlioğlu bir KHK'lı milletvekilidir. Kendisi sık sık firari FETÖ'cülerle YouTube kanallarında, basın organlarında bir araya gelerek demeçler vermektedir ve FETÖ'nün de aslında yanında tavır almaktadır. O bu mücadelesinde devam etmelidir. Böylesi insanlar ceza alır ama bu mücadeleden vazgeçemeyiz. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Ne oldu yani? Ne oldu? Adam mı öldürdü? Ne yaptı? Yani her şeye terör propagandası damgasını vuruyorlar. Onu yapan kimseler hapse atıyorlar. Kendileri Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ayağına kadar gidebiliyorlar. HDP il binasına gidip orada çay kahve içip kendi dertlerini anlatabiliyorlar. Niye? Çünkü onlara göre onları savunan, onların mazlum olduğunu dile getiren herkes melektir. Alparslan Kuytul, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dosyasında bir suç unsuru olduğunu düşünmüyorum dedi. Tavır belirten açıklamadır. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu bu şekilde desteklemek, Alparslan Kuytul'un da PKK'nın partisi HDP desteklemek, onun milletvekillerini desteklemek anlamına geliyor. Seçimi kazanmış ne kadar belediye başkanı varsa hepsi görevden alındı. Şimdi bunun neresi adalet, neresi vicdan, neresi insanlık yani? Uzaktan bakan bir insan, Türkiye dışından bakan bir insan Türkiye'yi tam bir diktatörlük olarak görüyor şu anda. 3-5 belediye kazanacaksın, pat el koyacaklar, kayyum atayacaklar, olup bitecek. Yerin dibine batsın böyle siyaset. O zaman insanlar neden siyasetle hakkını arasın ki? İşte bu insanları zorla terörist yapmak yani. PKK diyorlar PYD'ye. Biz bilemeyiz. Öyleyse şayet. Yani bu kadar büyük bir operasyon yapmayı gerektirecek, çözüm sürecini feda etmeyi gerektirecek büyük bir olay mı vardı? Diyelim ki 2 tane polis yatağında öldürüldü. Sen de git onlardan 2 tane değil 10 tane öldür o zaman. Neden Kandil dağlarını bombalıyorsun? Kurban derisi toplamak için mesela insanlarla falan bazen konuşuyorduk. Kime diye sorulduğu zaman işte Furkan Vakfı dediği zaman herkes bizden kaçıyordu. Siz işte PKK'lısınız, siz işte FETÖ'cüsünüz, siz şöyle böyle. Halk bizi böyle görmeye başladı. Ve yani bir mahallenin muhtarı bile Furkan Vakfı'nın çeşitli mahallelerinde konferans yapmasını istemiyor. Bu tamamen halk tarafından sevilmemesinden kaynaklanıyor. Çok sayıda Furkancı geçmişte hem El-Kaide hem de DAEŞ terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınıyorlar ve bunların El-Kaide ve DAEŞ terör örgütlerine yardım, yataklılık, irtibat faaliyetlerinde bulunduklarını görüyoruz. Çok tehlikeli bir yapı, çok gayri İslami, gayri ahlaki, gayri insani, olumsuz olan ne kadar şeyler varsa bu insanlar için söylenebilir. Avam için söylemiyorum, kendilerince inanmış oldukları İslam'a hizmet etmek için orada olduklarına inanıyorum. 2018 yılında açılan davayla Furkan Vakfı'nın kapatılması talebinde bulunuldu. Şu an bu dava devam ediyor. İddianamede 45 sanık mevcut ve bu 45 sanığın pek çoğunun El-Kaide ve DAEŞ bağlantısı ortaya konulmuş. Deliller ve suçlamalar da bir suç örgütünün ve bu suç faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik bir dava. Düşmanlıkta dahi sınır tanımayan bir adamdır bu. İnsanların namusunu diline dolar, insanları iftira atar, insanlara hakaret eder, insanları tehdit ettirir, insanları kaçırır, insanları dövdürtür, vekaletname imzalattırır. Koray Sarasaçlı oyunda biz bunu gördük. Bana yazmış oldukları tehdit mesajları ortada. Hocamın burada saçları ağardı. Birçoğumuzun burada saçları ağardı. Düşmanın saldırılarına bile direndik biz. Biz düşmanın bile bizi bölme, parçalama saldırılarına bile direndik. İddianamede Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın bir organize suç örgütü olduğu, bunun El-Kaide ve DAEŞ bağlantılı olduğu, bu terör örgütlerinin mensuplarını barındırdıklarını, devlete karşı kullandıklarını, Alparslan Kuytul'un FETÖ'ye yardım ettiği de apaçık yazıyor. PKK, KCK silahlı terör örgütüne yönelik propaganda eylemleri yapıyorlar. Gizli tanıklarında devlete verdiği bilgiler doğrultusunda da toplam olarak bunların hepsi bir araya getiriliyor ve deniyor ki Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı devletin milli güvenliğine karşı terör örgütleriyle birlikte hareket ederek faaliyet yürütüyor. Furkan Vakfı'na KHK ile kayyum atandı. Furkan Vakfı'nın resmi olarak da kapatılması bize bir şey gösterecek. Bu yapı için biz suç örgütü diyebileceğiz. Alparslan Kuytul için de suç örgütü lideri resmen diyebileceğiz. Bunlar beni cami imamı zannediyorlar herhalde.